Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz aile danışmanı ve nefes koçu Nuray Ardıç. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz buldum. Nuray Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyiz. teşekkürler. Nuray Hanım, nefes koçu olunca ilk soracağız. Nefes nedir? Nefes seansları ne işe yarar? Böyle bir başlayalım. İlk zaten sorulacak olan sorulardan birisi o. Aslında nefes nedirden çok doğal nefes nedir demek belki biraz daha mantıklı olacak. Çünkü nefes herkesin zannettiği gibi şu anda bizim aldığımız, verdiğimiz bir şey değil. Doğal olanından bahsetmek daha mantıklı. Bizim yaptığımız aslında solunum. Bir beyin sapı refleksi bizi hayatta tutmak için solunum yapıyoruz. Fakat odağınızı bu solunuma getirdiğinizde, bunu bilinçli olarak yapmaya başladığınızda ve belli noktalarda kontrol ettiğinizde ya da manipüle ettiğinizde o zaman nefes durumu ortaya çıkıyor. Nefesi böyle tanımlayabiliriz. Peki sonuç olarak biz nefes almıyor muyuz? Nefes alıyoruz tabii. Hayattayız şu anda, yaşıyoruz ve nefes alıyoruz. İşte aradaki fark, nefes almakla solunum yapmak arasındaki fark bu. Biz solunum yapıyoruz. Nefes almak biraz daha bilinçli, biraz daha farkındalıkla yapmak. Peki nefes farkındalığı nedir? Nefes farkındalığı aslında akışta bir durup ki özellikle şu anda bizim bu çok hızlı bir akış içinde olan tempoda bir sakinleyip durup çok fazla bir şey yapmadan aslında gerek kalmadan bir elimizi kalbimize koyup gözlerimizi bir kapatıp sadece ve sadece nefesimize odaklanmak. Nefesi hissetmek, nefesi nasıl alıp verdiğimize bakmak. Çünkü araştırmalar da gösteriyor ki birkaç dakikalığına da olsa dikkatinizi nefesinize verdiğiniz zaman stres seviyesi düşüyor. Daha sakin, daha rahat ve daha relax bir duruma geçiyorsunuz. Bunu fark etmek, bunu anlamak, bunu hissetmek bizi daha mutlu, daha huzurlu bir yere götürüyor. Nefesi durup fark etmek diyebilirim. Bunu bir çok ritüel kısaca gibi sık aralıklarla yapmak mı gerekiyor? Yani Yoksa... bu kişiye bağlı. Ben yapıyorum mesela, trafikte yapıyorum mesela. Kırmızı ışıkta beklemek zorundayım. Gerginim ya da bir yere yetişmeye çalışıyorum. Durup bir nefesime bakıyorum. Evet. Hissederek. Evet. Bir duruyorum, bir nefesimi hissediyorum ve o noktada biraz daha sakinlemeyi başarabiliyorum. Nefes farkındalığı aynı zamanda şu. Limitli nefeslerimiz var, kısıtlı nefeslerimiz var, dengesiz aldığımız nefesler var. Nefesin yanlışı doğrusu yoktur da dönem dönem yanlış kullanımı vardır belki. Bu nefes farkındalığı biraz daha bunun farkına varmak. Evet. Ve o tıkandığımız yerlerde, bizi daraltan yerlerde daha rahat açılmasını sağlamak. Evet. Daha konforlu hale getirmek belki yaşamı biraz. O kısa stresli anda ani bir karar vermeden önce bir nefesimizi bir kontrol etmek gerekiyor, evet, anladığım kadarıyla. Yani bunun çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Evet. Ve o kadar keyifli, o kadar da kolay ki bunun için bir yere gitmenize gerek yok. Ya da bir bedel ödemenize gerek yok. Bu sizde. Evet. Size verilen bir şey bu. Zaten sizde var. Sizde olanı fark edip ortaya çıkarmaktan bahsediyoruz. Bunun kadar keyifli bir durum yok. Evet. Nuray Hanım, aslında siz biraz bahsettiniz. Biz kendimizde daha böyle bir özellik var. Aslında biz çoğu insan bunun uzmanı olmadığı halde bazen farkında olmadan sizin dediğiniz şeyleri yapıyor. Stres ve öfke anında derin bir nefes alıp ya da bir sabır çekip yani böyle bir durumda nefesle kontrol altına alabiliyor aslında. Peki bu nefes nasıl etki mekanizmasıyla bu etkiyi gösteriyor? Evet, stres ve öfke üzerinde çok ciddi ve etkili bir durum nefes. Az önce bahsettik ya, aslında çok basit. Hani çok fazla bir şey aramamıza gerek yok zaten kendimizde diye. Öfkeyi zaten yaratan kişi de kendimiz olduğumuz için bunu kontrol etmek de zaten bizim elimizde. Öfkelendiğimiz zaman yaptığımız şey nedir? Dikkat ettiğinizde böyle hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlarız. Bir içimize sığamaz, kalıbımıza sığamaz bir hale geliriz, patlama durumuna geliriz. İşte o noktada nefesi dengelemek
öfkeyi de aslında dengelemeye geliyor. Dolayısıyla hızlı hızlı aldığınız, göğüse aldığınız o hızlı hızlı nefesi biraz sakinleştirip derin hale getirdiğinizde derin nefesler alıp özellikle de bekleyerek derin bir nefes aldım. Bir 3-5 saniye tuttum nefesimi ve çok yavaş şekilde verdim. Tutmalar özellikle çok rahatlattığı için kalp atışlarını. Bu noktada işte mekanizma o nabzı düşürüyor. O kalbin atışını yavaşlatıyor ve dolayısıyla o nefesin yavaşlamasıyla, kalbin atışının yavaşlamasıyla öfke ve streste de bir azalma oluyor. Evet. Çok güzel. Siz anlattıkça ben böyle bir derin nefes alma Alası geliyor isteği. insanın nefesi, değil Evet, mi? öyle Evet. bir şey oluştu. Evet. Peki kamplarınızda ve nefes atölyelerinde neler yapıyorsunuz? Şöyle, nefes atölyelerimiz online, çok keyifli. Ben 52 yaşındayım, eski kafalı bir insanım. Benim çalışmalarım hep kinestetik bir insan olduğum için de karşılıklı olur. Hani dokunsalım, karşımdakini görmek, ondan tepki almak isterim. Ona göre tepki veririm. Onun için online çalışmalara hiç sıcak bakmadım. Sonra denemek istedim ve yaptığımızda online nefes atölyesi çalışması yaptığımızda o kadar güzel sonuçlar aldık ki ve bir kere daha kendi kendime dedim ki enerjilerle çalışıyorsun. Yani enerjinin duvarı yok. Sonuç itibariyle sınırı yok. Artık bunu da gör yani defalarca kendi kendime ispatladığım halde ve baktığım zaman gerçekten inanılmaz bir şey oluştu, sinerji oluştu. Çok güzel bir geri bildirim aldım. Bütün katılımcılardan çok güzel geri bildirimler aldım. Tıpkı kamplardaki gibi o şeyi nefes çalışmasını uygulayabildiler. Onları online yapıyoruz. Haftanın bir hafta boyunca her akşam saat 9.30 ile 11 arası yapıyoruz. Canlı yapıyoruz nefes atölyesi çalışmalarını. Bilgilendirmeleri, seansımız ve arkasından da meditasyonuyla bitiriyoruz. Kamplar direkt otelde oluyor ve ben nefesin böyle 5 yıldızlı otelin bir balo salonunda yapılmayacağını düşündüğüm için de bahar kampları yapıyorum. Kışın soğukta doğaya çıkamayacağımız için çok tercih etmiyorum. Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım aylarında bahar kampları yapıyorum. 4 gün, 3 gece olacak ve kamp tam anlamıyla bir detoks kampı. Hem zihinsel, hem bedensel, hem ruhsal anlamda bir detoks kampı olacak. Et yasak, alkol yasak, telefon sınırlı. Tam bir terapi diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Ve tüm gün süren bir etkinlik. Günde 2 seans nefes yapıyoruz. Tüm gün süren bir etkinlik. Çok keyifli. Eminim herkesi bekliyorum. de böyle izlerken böyle derin nefes alarak öyle güzel anlatıyorsunuz. İnşallah. Aslında onunla ilgili bir soru soracaktım ben size. Buyurun. Şimdi sonuç olarak stres ve öfke anında biz bunu kontrol altına alabiliyoruz ama izleyicilerimiz de kendi kendine yapsın diye. Bununla ilgili böyle bir kendi kendine evde yapabilecekleri bir durum var mı? Ya da bu öfke ve stres gelmeden biz bunu nasıl söyleyebilirim? Önceden adaptasyon sağlayabilir miyiz böyle bir duruma? Tabii ki. Ben mesela, ben insanım, herkes şey sanıyor bizleri, hani böyle sosyoloğum, aile danışmanıyım, EFT, hipnoz, NLP, biyoenerji, Reiki vesaire alanımla ilgili hemen hemen her konuda bilgi sahibi olmaya çalıştım. Nefes, keza, regresyon. Tüm bunları öğrenince de, anlatınca da herkes zannediyor ki biz hiç sinirlenmiyoruz, sürekli böyle bir huşu içinde yaşıyoruz sanılıyor ama tam tersi bizim de çok öfkelendiğimiz zamanlar var. Ki öfke diğer tüm duygular gibi zaten yaşanması gereken bir duygudur. Sadece doğru zamanda, doğru şekilde, doğru yere yöneltmek gerekiyor. Ben öfkeleneceğimi hissettiğim zaman, sinirlendiğimi hissettiğim zaman dik duruyorum ve genellikle ellerim açık olur. İlk başta ellerim açık olur. Gözlerimi kapatıyorum ve çok derin bir nefes alıyorum. Diyaframdan derin bir nefes alıyorum. Çünkü göğüse aldığınız nefes göğsünüzü biraz daha sıkacaktır. Stres anında zaten burada nefes. Diyaframdan derin bir nefes alıyorum. Ellerim açıkken, verirken onu alıp kalbime doğru getiriyorum. Derin bir nefes alıyorum. Bir 5 saniye bekliyorum. Nefesinizi alın. Ellerinizi göğsünüze getirin. 5 saniye bekleyin. Burada da 8 saniyede verin. Ve bunu birkaç defa yaptığınızda
4-5 defa yaptığınızda bir nabzınızın düştüğünü, böyle biraz sakinlediğinizi hissedeceksiniz. Evet, Öfkeyi, aynen. siniri kontrol altına alıyoruz aslında. Kontrollü bir öfkelenme getiriyoruz. Evet. Diyelim. Yani işte bir böyle bekleyip tepkiyi ondan sonra vermek, evet, daha mantıklı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben Güzel teşekkür sohbet ediyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza Ben sağlık. teşekkür ederim, çok sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz aile danışmanı ve nefes koçu Nuray Ardıç'tı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.